Tarihin hiçbir döneminde hiçbir hükümdar onun ulaştığı kadar geniş sınırlara ulaşamadı. Dünyanın en acımasız, en korkulan ve aynı zamanda en çok saygı duyulan hükümdarlarından biri oldu. Evet, Anormal Tarih'in bu bölümünde Cengiz Han'ın hikayesini anlatacağım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Cengiz'in babası Yesügey Bahadır, 40 bin çadırlı bir Moğol kabilesinin reisiydi. Cesur, kararlı, ileri görüşlü ve zeki bir lider olduğu için Bahadır unvanını almıştı. Büyük oğlu Cengiz yani Temuçin, Çin kaynaklarına göre 1162 yılında Ononırmağı kıyısında dünyaya geldi. Halk arasında anlatılanlara göre Temuçin, yumruğunu sıkmış bir halde avcunun içinde kan patısıyla doğmuştu. Küçük bir çocukken bile korkusuz ve gözü pek bir kişiliğe sahipti. Çok konuşan bir yapısı olmamasına rağmen insanlarla iletişimi iyiydi. 9 yaşına geldiğinde bir başka kabile reisinin kızı olan Börte ile ileride evlenmesine karar verildi ve bir anlamda beşik kertmesi oldular. Moğol geleneklerine göre Temuçin, gelinin ailesinin evinde kalmaya başladı. Bundan birkaç yıl sonra babası Yesügey Bahadır, Bozkır'da bir grup Tatar'la karşılaştı ve onlardan biraz su istedi. Ancak onlar eski düşmanları Yesügey'i tanımışlardı. Suyun içine zehir koyup verdiler. Yesügey akşam ailesinin evine vardığında hayatını kaybetti. Böylece Temuçin derhal eve çağrıldı. Ancak kabile onu çok küçük ve zayıf görerek liderliğini kabul etmedi. Annesinin tüm ısrarlarına rağmen hepsi Temuçin'i yalnız bırakarak gitti. Babasından kalan her şeyi de akrabaları aldı. Böylece Temuçin ve ailesi Ononırmağı yakınlarındaki dağlara kaçmaya mecbur kaldı. Sürekli tehdit altında yapayalnız balık avlayıp yiyerek yaşam savaşı verdiler. Temuçin bu zor koşullar altında büyürken başka bir kabileden Camuka ile tanışıp Anda yani kan kardeşliği bağı kurdu. Kardeşlik yemini eden ikilinin yolu yıllar sonra düşman olarak yeniden kesişecekti. Temuçin bu sıkıntılı yoksulluk döneminde kendisinin balığını çalan üvey kardeşi Bekter'i diğer kardeşi Kasar'ın yardımıyla okla vurarak öldürdü. Bu olayın ardından üvey kardeşle bağı olan bir rakip kabile intikam almak için Temuçin'i kaçırıp tutsak etti. Niyetleri onu bir süre sonra öldürmekti. Ama Temuçin birkaç ay esir kaldıktan sonra yerel bir kutlama sırasında fırsatını bulup kaçmayı başardı. Elbette bu kaçışa yardım eden başka kabile liderleri de vardı. Temuçin han olduktan sonra kendisine yardımcı olanları ödüllendirecekti. 16 yaşına geldiğinde zamanında nişanlandığı Börte ile evlenmek için yola koyuldu. Bu süreçte yalnız olmamak için bir zamanlar babasıyla sağlam bir hukuku olan Keraitlerin lideri Tuğrul'un desteğini istedi. Tuğrul, eski dostunun oğlu Temuçin'i yalnız bırakmayarak himayesine aldı. Temuçin ve Börte birbirlerine kavuştu ama başları dertten kurtulmadı. Tuğrul'un Temuçin'i himaye ederek evlendirdiğini duyan düşman kabile Merkitler bir baskın düzenleyerek Börte'yi kaçırdı. Tuğrul derhal bir ordu toplayarak Temuçin'in çocukken kan kardeşi olduğu Camuka'ya da haber verdi ve Börte'yi kurtardılar. Börte bu süreçte Merkitlerin istismarına maruz kalmıştı ve hamileydi. Doğan çocuğa Cuci adı verildi. Cengiz Han, Cuci'yi kendi çocuğu olarak gördü ve öyle sevdi. Bu süreçte Temuçin ve kan kardeşi Camuka 1,5 yıl aynı yerde yaşadılar. Birbirlerini her ne kadar sevseler de artık bir rekabet ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir akşamüstü yaşadıkları tartışmanın ardından artık aynı görüşleri paylaşmadıklarına karar veren Temuçin, adamlarıyla birlikte Camuka'nın kampından ayrıldı. Sabah olunca peşlerinden gelen 2 grup daha gördüler. Onlar 2 arkadaş arasında seçim yapıp kendilerine güven ve sadakat duygusu veren Temuçin'i yeğleyenlerdi. Yanındakilere karşı cömertliği herkesin Temuçin'e değer vermesini sağlıyordu. Adamlarına kendi giysilerini veriyor, hatta kendi atlarına bile binilmesine izin veriyordu. Onun için bu adam kabileye huzur getirip tüm ulusu yönetebilir diyorlardı. Kısa süre sonra Temuçin Moğol Hanı seçildi. Ama o sıralarda bu unvanın çok büyük bir değeri yoktu. Çünkü Moğol halkının yalnızca küçük bir bölümünü yönetiyordu. Ama Temuçin'in liderlik yeteneği, cesareti, başarıları ve cömertliği kabileler arasında yayılmaya başlamıştı. Şamanlar onun tüm Bozkır'a hakim olacağını söyleyen hikayeler anlatıyordu. Tüm bunlardan rahatsızlık duymaya başlayan Camuka ona karşı harekete geçmeye karar verdi ve aralarında bir savaş meydana geldi. Eski kardeşler artık birbirlerinin en azılı düşmanı haline gelmişlerdi. Temuçin bu savaşta canını zor kurtardı. Esir düşen adamlarının Camuka tarafından 70 büyük kazan içinde kaynatılarak öldürüldüğünü öğrenince büyük bir hırs ve öfkeye kapıldı. Bu süreçte Temuçin hala Tuğrul'un vasalı konumundaydı. Tuğrul başı sıkışınca Temuçin'i yardıma çağırabilirdi ve yine öyle oldu.
Camuka'dan intikamını almadan önce Tuğrul'un yardımına koştu ve Tuğrul'a isyan edenleri büyük bir yenilgiye uğrattı. Ardından karışıklıktan yararlanmak isteyen Merkitlerin saldırısını da püskürtünce ününe ün kattı. Askeri anlamda üstünlüğünü kanıtlamasına rağmen kendisini himaye eden Tuğrul'un hizmetinde kalmaya devam etti. Askeri başarılarını günden güne artıran Temuçin'e düşmanlığı artmış olan Camuka, Merkitleri, Naymanları, Tatarların geride kalanlarını ve hatta Temuçin'in annesinin kabilesini yanına aldı. Hepsi bir olup Temuçin'e savaş açtılar. Ama Camuka'nın bu konfederasyonu kötü organize edildiği için bölük bölük mağlup olup dağıldı. Savaş, Tatar ordusunun neredeyse tümünün Temuçin tarafından katledilmesiyle doruk noktasına ulaştı. Temuçin'in savaşlardaki başarısı sürüp giderken en güvendiği insan olan Tuğrul'la arası açılmaya başladı. Tuğrul artık gitgide yaşlanmıştı ve güçlenen Temuçin'i kendisine ve oğullarına karşı rakip olarak görüyordu. Zaman içinde kabileler Temuçin'in Tuğrul Han'ın gözünden düştüğünü hissedip onu terk etmeye başladılar. Bu durum Temuçin'e Bozkır insanının sadakati konusunda acı bir test oldu. Tüm bunların sonunda ıssız bir göl kıyısına yerleşti. Tuğrul'la temas kurmak ve arayı düzeltmek istediyse de reddedildi. Sonraki yıllarda bu göl kıyısındayken Temuçin'le birlikte olduğunu kanıtlayanlar büyük ödüllerle onurlandırıldılar. Bu sırada gitgide yaşlanan Tuğrul'un yönetimi altındaki Kereit Konfederasyonu içinde bölünmeler baş gösterdi. Buradan ayrılan boylar teker teker Temuçin'in yanında yer aldılar. Temuçin doğru anı bekledi ve gücünü tamamen toparladığı anda Kereitleri savunmasız bir biçimde yakaladı. Aslında Kereit ordusu Temuçin'in birliklerinden daha kalabalıktı. Ama güçlü olan orduya karşı yapılan bu çarpışma 3 gün sürdü ve Temuçin'in büyük zaferiyle sonuçlandı. Kereit birliklerini kendi ordusuna katmayı düşünen Temuçin, bu ordunun komutanlarının sadakatini kazanmak için onların cezalandırılmamalarını emretti. Bundan sonra ise Naymanlar ve eski kan kardeşi Camuka ile büyük mücadelelere girişti ve kazandı. Camuka savaştan sonra kendi isteğiyle öldürüldü. Artık Temuçin, Moğolistan'daki tüm kavimlerin mutlak hakimiydi. 1206 yılında toplanan kurultayda kendisine Tingiz Han unvanı verildi. Moğolca deniz anlamına gelen Tingiz ismi halkların farklı telaffuzuyla değişerek Cengiz şeklini aldı. Peki Cengiz Han bundan sonra güçlü konumunu nasıl sürekli kılacaktı? Yaşadığı acı tecrübeler ne yakın akrabalarına ne de boylara güvenemeyeceğini ona göstermişti. Kabileler Temuçin'i Kağan seçebilir ama ertesi yıl terk edip gidebilirlerdi. Artık bu eski geleneklerin bozulması, siyasi birliğin sağlanması gerektiğini düşünüyordu. 10 gruptan oluşan 10.000 kişilik bir koruma birliği yani hasta ordusu kurdu. Böylece kabile tarzı sadakat anlayışı geride bırakıldı. Onun yerine doğrudan imparatora bağlı genç savaşçılar yetiştiriliyordu. Cengiz Han özellikle geçmişte güvenilmez olduklarına inandığı bir kabilenin tüm askerlerini birbirinden ayırıp farklı bölüklere dağıtıyordu. Bu yeni sistemde hiç kimse özel izin verilmedikçe bulunduğu bölükten bir başkasına geçemezdi. Düzeni bozanlar anında idam edilirdi. Disiplin kuralları oldukça katıydı ve askerler bireysel olarak değil, bir bütün olarak savaş talimleri yapıyorlardı. Cengiz Han'ın amacı orduyu her Moğol savaşçısının sadakatinin odak noktası yapmaktı. Kendisi de ordunun bir bütün olarak sadakatinin toplandığı noktaydı. Zamanında kendisine sırt çeviren akrabalarınınsa hiçbir otoritesi yoktu. İmparatorun emirlerini yerine getiren birer hizmetli olmuşlardı. 1206 kurultayını izleyen 3 yıl boyunca Cengiz Han yabancı topraklara karşı herhangi bir saldırı düzenlemedi. Ancak ülke içindeki direnişlere son verdikten sonra tüm dikkatini imparatorluğu genişletmeye harcadı. İstila edilecek ilk ülke Çin'di. Ne de olsa Bozkır'da büyük devletler kuranların esas düşmanı her zaman Çin olmuştu. Çin'e seferler düzenleyerek ilk kez uluslararası anlamda adını duyurmuş oldu. İlk seferleri çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süreçte Kitaylarla ittifak kurdu. Daha sonra da uzun süreli kuşatmalarla Çin halkının şehirlere hapsolmasını, böylece psikolojik olarak çökmelerini, açlık ve hastalıktan kırılmalarını sağladı. Korkup teslim olanları ise acımadan kılıçtan geçiriyordu. Böylece Cengiz'in imparatorluğu ne derece yıkımlara yol açacağını yavaş yavaş dünyaya duyurmaya başladı. Moğollar kendilerine direnen halkları asla affetmiyor ve böyle davranan şehirleri ele geçirdiklerinde tüm canlıları katlediyorlardı. Bu kentlerde yaşananları diğerlerine anlatmaları için yalnızca birkaç kişinin kaçıp kurtulmasına izin veriyorlardı. Nitekim bu psikolojik savaş taktiği Korelilerin 1218'de Cengiz'e savaşmadan bağlılıklarını bildirmelerine neden oldu. Asya'da hakimiyetini güçlendiren Cengiz Han, bundan sonra yönünü batıya çevirdi ve Harezmşahlarla temas kurdu. 1218 yılında iki devlet arasında bir ticaret anlaşması yürürlüğe girdi.
Ancak Muhammed Harezmşah çevresindekilerin ısrarı ve casusluk şüphelerinden ötürü Cengiz'in tüccarlarını kılıçtan geçirdi. Bu olay büyük bir yıkımın başlangıcı oldu. Cengiz Han en kıdemli generallerini kurultaya çağırdı. Doğu bozkırlarında yaşayan on binlerce erkeğe sürülerini bırakıp orduya katılmaları emrini verdi. Buhara'ya girdiğinde kentin talan edilmesi için tüm sivil halkın üstlerindeki giysilerden başka her şeyi geride bırakarak buradan çıkmalarını emretti. Buharalı kadın ve çocuklar köle olarak Moğolistan'a gönderildi. Amaç Harezmşah'ın başkenti Semerkant halkını dehşete düşürüp morallerini çökertmekti. Bir yıl kadar direneceği tahmin edilen başkent 5 gün sonra düştü. Burada da Buhara'daki dehşetin aynısı yaşandı. Otrar kentinin surları da 5 ay sonra aşıldı. Halkın tümü kılıçtan geçirildi. Otrar valisi gözlerine ve kulaklarına kızgın gümüş dökülerek öldürüldü. Azerbaycan ve Gürcistan'daki Hristiyan krallığına saldırıldıktan sonra Rusya'ya girildi. Bundan sonra Alanlar, Çerkesler ve Kıpçaklara saldırıldı. Moğollar ortak Rus kuvvetlerini 1223'te korkunç bir şekilde mağlup etti. Artık Cengiz Han'ın adını duymak insanların dehşete kapılmasına neden oluyordu. Dönemin en acımasız ordusuna sahip hükümdar olarak tanınıyordu. Tüm bu başarıların ardından Hindikuş Dağları'nın güneyindeki ovalara çekilerek kendinden beklenmeyecek şekilde ruhani konulara merak sarmaya başladı. Ünlü Taoist rahibi Chang Chohan'ı yanına çağırdı. Ölüm korkusu Cengiz'i de sarmaya başlamıştı. Rahibe bir ölümsüzlük iksiri bulup bulamayacağını sordu. Elbette bu mümkün değildi. Ama rahibin bilgeliğinden etkilenen Cengiz, Taoistlere pek çok ayrıcalık tanıdı. Bu ruh hali içinde 1222 sonbaharında Maveraün Nehir bölgesine geçti ve bir süre Buhara'da kaldı. Din adamlarının İslam'ın yüceliğine dair vaazlarını dinledi. Neden her yıl Mekke'ye hacca gidildiğini merak edip tartışmalara katıldı. Semerkant'a varınca imamlara camilerde kendisi için dua etmelerini emretti. 1225'te ganimetlerle yüklü kervanlarını da alarak evine döndü. Kendisi batıdaki seferlerle ilgilenirken Çin'in Bozkır'daki pek çok toprağı yeniden ele geçirdiğini gördü. Hemen yeni bir sefer düzenlemeye kalkıştı. Moğolların batıl inançları pek fazlaydı. Şamanlar bu seferde bir uğursuzluk olacağını söyledilerse de Cengiz kaybettiği toprakları geri almak istedi. Ama ilginç şekilde Şamanlar haklı çıktı. Cengiz atından korkunç bir şekilde düşerek hastalandı. Yine de çektiği acıyı ailesinden ve doktorlardan gizleyerek seferi devam ettirdi. Önce kendisine engel teşkil eden Tangutları yendi. Tüm halkı kılıçtan geçirdi ve büyük bir zafer kazandı. Ama buna fazla sevinemedi çünkü bu süreçte en büyük oğlu Cüci'nin ölüm haberini almıştı. 1227 yazına gelindiğinde Tangutlara karşı sürdürülen savaş sona ermek üzereyken artık hem kendisi hem de doktorları Büyük Han'ın sonunun yaklaştığını biliyorlardı. 1227 Ağustos'unda öldü. Emirlerine uyularak kent kapıları açıldıktan sonra Moğol ordusuna Cengiz Han'ın ölmüş olduğu açıklandı. Moğolların komutanlarını Bozkır'a götürmeleri haftalar aldı. Yolda tabutu gören herkes kılıçtan geçirilerek öbür dünyada efendilerine hizmet etmeye gönderiliyordu. Cengiz Han, Onon Nehri'nin çıktığı bir bölgeye defnedilmeyi vasiyet etmişti. Prenslerin ve elçilerin gelip saygılarını sunmaları için Cengiz Han'ın tabutu 3 ay bekletildi. Noyanların ve kumandanların ailelerinden 40 güzel kadın ve en iyi 40 at seçilerek mücevherlerle süslendi ve onunla birlikte kurban edilerek gömüldü. Sonra 1000 atlı mezarın üzerinde dolaşıp izlerin hepsini yok etti. Kısa sürede dağın eteği yeni çıkan bitkilerle örtüldü ve Cengiz Han'ın mezarı Bozkır'a karıştı. Bozkır'da birbirinden kopuk kabileleri ilk kez bir araya getirip Moğollar arasında siyasi birliği sağlayan, dünyanın en güçlü imparatorluklarından birini kuran Cengiz Han, acımasızlığı, cesareti ve yenilmez oluşuyla tarih kitaplarına geçti. Kuşkusuz ona bu zaferlerin kapısını açan ciddi anlamda insan sarrafı olması ve çevresindekileri en güvenebileceği insanlardan seçmesiydi. Her zaman gaddarlığıyla tanınmasına rağmen kendisine yardım edenleri ve yanında olanları hiçbir zaman unutmadı. Kendisine ihanet etmedikleri sürece hepsini kardeşi olarak gördü. Bir savaş sırasında okuyla Cengiz Han'ın en sevdiği atını vuran Cebe, bunun en önemli örneğiydi. Cengiz onun okçuluktaki yeteneğini takdir etmişti. Savaşın ardından Cengiz'e olan bağlılığını bildiren Cebe, onun en önde gelen generallerinden biri olarak yükseldi. Hatta bir sefer sonrasında zamanında öldürdüğü atın renginde 1000 atla gelerek Cengiz'den yeniden özür dilediği rivayet edildi. 21 yıl boyunca kimse onun hükümdarlığını sorgulamadı. Düşmanı olmayanlara karşı da oldukça lütufkardı. En büyük tutkusu avcılık ve ayak topuydu. Song elçisinin aktardığına göre bir gün haber yollayarak ona "Bugün top oynadık, niçin gelmedin?" dedi. Elçi, "Davet edilmedim." dedikten sonra Cengiz, "Her şölende oyun ya da top oynandığında gelip bizimle eğlenmeni bekliyorum." dedi. Lüks giysilere ve gösterişe meraklı değildi. Her türlü görkemli unvanı reddetti. Uygurların verdiği şatafatlı unvanları kullanmak istemedi. İranlı bir katibin onu tanıtmak için kullandığı süslü ifadeleri gülünç ve çirkin buldu. Tüm acımasızlığı ve askeri başarılarına rağmen bu davranışları onun dünyanın en ilginç isimlerinden biri olarak kalmasını sağladı.
Hem son derece mütevazı, cömert ve dostluk bağlarına önem veren hem de vahşi, gaddar ve amansız hükümdar Cengiz Han hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir hükümdar onun ulaştığı kadar geniş sınırlara ulaşamadı. Dünyanın en acımasız, en korkulan ve aynı zamanda en çok saygı duyulan hükümdarlarından biri oldu. Evet, Anormal Tarih'in bu bölümünde Cengiz Han'ın hikayesini anlatacağım.